Covid-19 salgınında yayılan infodeminin Türkiye'de farklı gruplarda nasıl yansımaları olduğu, hangi pratikler üzerinden tecrübe edildiği, toplumda ne tür inanış ve eğilimleri ön plana çıkardığı ve infodemiye karşı dayanıklılığı artırmak için ne tür önlemler geliştirilebileceği hakkında farklı akademik çalışmalar yürütüldü. Biz de bu ders kapsamında infodemi ile mücadele hakkında yürütülen 3 araştırma projesine yer vermek istedik. İlk olarak pandemi döneminde bireylerin medya kullanım pratikleri ve yanlış bilgi ilişkisini ele alacağız. Kadir Has Üniversitesi'nden doçent doktor Suncam Koçer Çamurdan'ın yürütücüsü olduğu pandemi döneminde bireylerin medya kullanım pratikleri ve yanlış bilgi başlıklı araştırmasının bulgularını dinleyeceğiz. Medya tüketimi üzerinden infodemi ile mücadeleyi ele alarak çözüm önerilerini konuşacağız. Yanlış bilginin yayılımında yaşlılar en hassas gruplardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanda Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mutlu Binark ve Akdeniz Üniversitesi'nden Doçent Doktor Özgür Arun'un Covid-19 sürecinde yaşlıların enformasyon arayışı ve enformasyon değerlendirmesi başlıklı araştırmalarına yer verecek ve yaşlıların yanlış bilgiyle nasıl ilişkilendiğini anlamaya çalışacağız. Bu derste son olarak bireylerin yanlış bilgi karşısındaki tutumlarını ve infodemi ile mücadeleye yönelik politika önerilerini Profesör Doktor Emre Erdoğan'ın yürütücüsü olduğu infodemi ile etkin mücadele için bireylerin yanlış bilgi karşısındaki tutumlarının ve bu tutumların belirleyicilerinin araştırılması COVID-19 örneği başlıklı araştırma bulguları doğrultusunda tartışacağız. Bu dersin sonunda pandemi döneminde medya kullanım pratikleri ile yanlış bilginin yayılması arasındaki ilişkiyi kavrayabilmeyi, yaşlıların yanlış bilgi karşısındaki tutum ve davranışlarına yönelik bilgi edinmeyi ve farkındalık arttırmayı, yanlış bilgi karşısında bireylerin yaklaşımlarını ve yanlış bilgi yayılımındaki etkenlerin neler olduğunu anlamayı, infodemiye karşı önlem alabilmek için birey, toplum ve devlet düzeyinde neler yapılabileceğine dair bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Covid-19 pandemisi 2019 yılında gündeme geldi sonunda ve bundan birkaç ay sonra Dünya Sağlık Örgütü pandemiye bir de infodeminin eşlik ettiğini söyledi Şubat ayında. Hakikaten bu kadar yakıcı bir problemi daha da yakıcı hale getiren bir başka problemle, bir çarpan etkisiyle karşı karşıya kaldığımızı gözlemliyordum. O dönemde TÜBİTAK'ın açtığı çağrıya bu infodemi dediğimiz şeyi medya kullanıcılarının gözünden anlamak üzere ben de başvurdum. Sosyal ve beşeri bilimler alanında bir çağrı açmışlardı. Araştırma projesi orada fonlandı. Benim araştırmamın temel sorunsalı yanlış bilgi halihazırda olan bir problem. Yani bu Covid-19 salgınıyla, pandemiyle ortaya çıkmış bir şey değil. Zaten yanlış bilgi alanında çalışıyordum. Fakat yanlış bilgi sağlıkla ilgili olduğunda çok daha yakıcı sonuçlara neden olabiliyor. Diğer yandan literatürde de mezenformasyon, yanlış bilgi tamam küresel bir sorun ama sanki yerel bağlamlardan bağımsız ele alınabilirmiş çesine çalışılıyor. Ben antropoloğum ve antropolojik bir yaklaşımdan baktığımda konuya aslında yanlış bilgi küresel bir sorun olmasına rağmen yerel semantik içerisinde konumlanması, değerlendirilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Infodemi de aynı şekilde Türkiye bağlamında ve kullanıcıların, etkin kullanıcıların, medya kullanıcılarının gözünden anlanması gereken bir şey diye düşündüm. Ancak o zaman önleyici faaliyet mekanizmaları, önerileri geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Başlangıç noktamız her zaman kullanıcılar olmalı diye düşünüyorum ve kültürel, politik, tarihsel bağlamlar olmalı diye düşünüyorum. Buradan yola çıkarak araştırma sorularımı hazırladım ve projeyi hayata geçirmeye başladım. Aslında tam olarak hem yanlış bilgi alanında yapılan, son dönemde çok artan, çok zenginleşen bir literatür var. Orada gördüğüm bir eksikliğe kendimce naçizane, yani kendi çalışma alanım kapsamında bir müdahalede bulunmak. Demin anlattığım yerel semantiği de içine alarak işin kullanıcıların gözünden bu işi anlama motivasyonu. Diğer yandan infodemi gibi çok
yani kamu sağlığına tehdit oluşturan bir konuyla ilgili hem bir akademisyen olarak hem de bir pratisyenlik de yapmış biri olarak daha önce medya alanında bir etki ya da bir öneride bulunabilmek motivasyonundaydım. Ve o kadar da hızlı değişen bir şey ki, yani hem çok büyük kapsamlı bir şey ama çok hızlı da dönüşen bir şey. TÜBİTAK'ın açtığı o çağrı da böyle 6 aylık bir projeydi. Hızlı bir biçimde hemen sahaya çıkmamızı gerektiren bir projeydi. Çok büyük heyecanla ve motivasyonla sahaya çıktık, veriyi topladık, analizimizi yaptık ve sonuçlarımızı ortaya çıkardık. Araştırma bulgularımı paylaşayım. Bir yöntemsel alet çantamdan kısaca bahsederek paylaşayım. Karma yöntemli bir araştırma projesi bu. Yani içinde hem niteliksel hem niceliksel metodolojinin, tekniklerinin kullanıldığı bir alet çantası. Yani Türkiye temsili bir anket, yanı sıra kullanıcıların, medya kullanıcılarının doldurduğu bir günlük. Yine onların gözünden anlamak için mevzuyu. O günlükleri dolduran kişilerle derinlemesine görüşmeler, biraz daha derinleştirmek için, onların algılarını ve perspektiflerini görmek için. Ve bunun yanı sıra katılımcı gözlem. 3 farklı noktada, Samsun, İstanbul ve Manisa'da 3 farklı noktada katılımcı gözlem. O da öznelerin hayatına birebir dahil olarak birinci elden gözlemleme şansı yakalamak için. Bu yöntemle topladık verilerimizi ve bulgularımız aslında çok ilginç. Hem çok infodemiye ve yani pandemiye çok özgü şeyler de vardı ama bir diğer yandan da Türkiye'nin o bahsettiğim dinamiklerinin de böyle çok ortaya çıktığı, o kemikleşmiş bir takım süreçlerin kendini çok gösterdiği bulgular da ortaya çıktı. Şöyle özetleyeyim kısaca. Şimdi bir kere kriz dönemlerinde biz bilgiye ve habere ihtiyacın, o belirsizliğin getirdiği ruh halinin bu ihtiyacı arttırdığını biliyoruz. Böyle bir sonuçla karşılaştık. Peki bilgiye, enformasyona nereden erişti kullanıcılar? Hangi mecralardan, kanallardan? Burada tabii sosyal ağlar ve televizyonun öne çıktığını gördük. Hatta kümeleme analizimize baktığımızda bu sosyal ağlarla televizyonun bir küme oluşturduğunu ve diğer mecraları da ayrı bir kümeye koyabildiğimizi gördük. Sosyal ağlar içerisinde de en çok tabii mesajlaşma uygulamaları karşımıza çıktı. Bunlar daha çok anket verileri üzerinden vardığımız sonuçlar. Niteliksel tekniklerle derinleştirdiğimizde örneğin mesajlaşma uygulamaları ile bilgi paylaşımının bir takım öğelerini, dinamiklerini keşfettik. Sosyal hedeflerle yapılıyor bu paylaşımlar, mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla. Sosyal hedeflerle yapılan paylaşımlar doğru yanlış değerlendirmesinin askıya alınmasına neden olabiliyor. Yani bir özne ailesini, yaşlı anne babasını sokağa çıkmaktan imtina ettirmek için, onları tırnak içinde korkutmak adına yanlışını, doğruluğunu hiç düşünmeden, hani o değerlendirmeye dahi gerek duymadan paylaşabiliyor ve dolaşıma sokabiliyor. Bu sosyal hedefler eğer yanlış doğru değerlendirmesini askıya alıyorsa o sosyal hedeflerin anlaşılması bizim açımızdan çok önemli. Yanlış bilgi yayılımını işte sekteye uğratmak, bir sürtünme yaratmak falan gayesinde olan kişiler için diyeyim ya da kurumlar için. Bunu da ancak niteliksel tekniklerle daha yakından görebiliyoruz. Diğer yandan güven meselesi, dedim ya hani Türkiye'nin fabrika ayarlarına diyeyim tırnak içinde ya onları böyle ortaya çıkaran, önümüze getiren bulgularımız da oldu. Güven meselesi mesela. İşte kutuplaşmanın, ayrışmış haber tüketiminin, siyasallaşmış medyanın pandemi bağlamında da enformasyon değerlendirmesini çok yönlendirdiğini, şekillendirdiğini gördük. Burada enteresan bir şey anlatmak istiyorum, yani bir parantez açmak istiyorum. Biz bir de yanlış bilgiyi kullanıcılar nasıl tanımlıyor diye anlamak istedik. Çünkü biz böyle hani küresel ve böyle havada uçuşan bir kategori olarak yanlış bilgiden bahsediyoruz ya. Kullanıcılar nasıl tanımlıyor? Ankette açık uçlu bir soru sorduk. 1031 kişiden de yanıt aldık. Yanlış bilgiyi nasıl tanımlıyorsunuz? Hangi bilgi sizin için yanlış olduğunu düşündürüyor o bilginin? Ne tarz bir bilgi? Orada çok önemli bir ölçüde cevap verenler veriye dayalı, işte metinsel özelliklerin öne çıktığı, çelişkilerin
olmadığı, işte görselle metnin uyumu vesaire bunların doğru bilgi olduğu buradan bir değerlendirme yaptığını ifade etmiş. Fakat birazcık daha derinleştirdiğimizde niteliksel safhalarda gördük ki söylemsel olarak böyle bir söylem olsa bile kullanıcılar açısından ağırlıklı olarak aslında gündelik hayatta enformasyon değerlendirmesini biraz önce bahsettiğim öğeler, dinamikler belirliyor. Kutuplaşma, ayrışmış haber medyası gibi. Yani söylemde var ama pratikte bambaşka bir şey çıkıyor karşımıza. Bu önemli bir ayrım aslında ve bu ayrım üzerinden belki bir müdahale mekanizması geliştirilebilir. Yanlış bilginin tarafsız tanımı, işte eğer yani başka türlü bir takım mekanizmalar, medya okuryazarlığı vesaire ise bu işin merhemi bir yerde böyle bir durum olduğunu da hesaba katarak o programları oluşturmak gerekir diye düşünüyorum. Güven meselesinde işte güvenilen haber kaynakları sorgulanmıyor, oradan alınan bilgiler doğru kabul ediliyor. Bunlar zaten hali hazırda tahmin edebileceğimiz şeyler. Pandemi bağlamında yakın çevreden alınan bilgiler ve özellikle yaşananlara tanık olduğu düşünülen kişilerden alınan bilgiler çok güven oluşturuyor medya kullanıcılarında. Tabii bu da bu bilgi kirliliğiyle, infodemiyle paralel giden bir şey. Yani o bilgi kirliliğinin içinde bir otantikleştirme noktası, referans noktası olarak insanlar tanıklık arıyorlar ama orada da bir problem var tabii. Otantikleştirme zinciri diye linguistik antropolog Judith Irvine'ın söylediği bir laf var. Bambaşka bir bağlamda çok uzun yıllar önce ortaya attığı bir kavram. Onu ondan duymuş, onun tanıdığından duymuş, onun tanık olduğundan geldi böyle otantikleşerek aslında ulaşıyor bir zincir şeklinde kullanıcıya ve yanlış bilginin yayılımına son derece önemli bir katkıda bulunuyor bu zincir meseleleri. O WhatsApp'taki ses kayıtlarını, işte mesajları, tam olarak kaynağının nereden geldiğini bilemediğimiz bir takım içerikleri kastediyoruz aslında. Bir de yine önemsediğim bir başka bulgudan da son olarak bahsedeyim, bu uyarı meselesi. Şunu fark ettik, her 3 kişiden biri, ankette çıkan sonuç bu, yanlış bilgi yayan ya da işte paylaşan kişileri uyarmaya teşne, meyilli. Bu önemli bir potansiyel. Bireylerin birbirini uyararak aslında o sürtünmeyi mezenformasyon yayılımı açısından yaratmasında. Ama oradaki handikap da bu uyarılar genelde böyle bir üstenci bir bakışla, farklı şekillerde bir üstünlük kurarak, işte politik açıdan üstünlük, yaş üzerinden üstünlük, gençlerin özellikle daha yaş almış kişiler üzerine kurulu, eğitim seviyesi açısından kurulan üstünlükler. Bu da tabii karşı tarafı aslında negatif etkiliyor ya da hiç etkilemeyebiliyor. Burada kişiler arası iletişimin de aslında o eleştirel medya okuryazarlığı dediğimiz o merhemse onun içine katılması gerektiği kanaatine vardık biz. Bu da bizim için aydınlatıcı ve düşündürücü bulgularımızdan biri oldu. Bu araştırma için yola çıkarken en çok bizi heyecanlandıran taraf Infodemilab olarak kurduğumuz araştırma girişimi olarak bir önerilerde bulunabilme imkanı ya da işte bulgularımızdan yola çıkarak bir söz söyleyebilme imkanı ama son noktaya gelince en zor kısmı da o oldu bizim için. Öneriler silsilesi geliştirmek. Çünkü o kadar yapısal sorunlar var ki işte kurumlara, medyaya güvensizlik. Bununla ilgili işte daha çok şeffaflık önerilebilir mesela. Ama hani bizim etki alanımızı aşan şeyler. Bizim etki alanımız kapsamında daha sonraki infodemiler için ki Covid-19 pandemisi ve infodemisi ilk infodemi de değil. Bu çok yani daha önceden beri var olan bir şey. Bundan sonra da olacak. Onlar için belki kendi etki alanımız kapsamında önerebileceğimiz şey İlk önce eleştirel medya okuryazarlığının yerleşik bir şekilde hayata geçirilmesi, farklı kurumların ortaklaşmasıyla bunun eğitiminin farklı yaş gruplara ve hedef kitlelere göre terzilenerek verilmesi. Burada eleştirel medya okuryazarlığından kasıt sadece bir takım yetkinlikleri işte edinmek üzerine olmamalı. Medyanın üretim, dolaşım, bütün süreçlerini eleştirel bir yaklaşımla ele alarak
Ve yaratıcı üretim faaliyetleriyle, pratikleriyle bunu birleştirerek, hayata geçirerek ve bugün sosyal medyada, sosyal medyayı eleştirdiğimiz bir takım noktalar var ya, işte algoritmalar, şirketler, büyük verinin hali hazırda var olan toplumsal eşitsizlikleri onarcasına kullanılıyor olması falan. Eleştirel medya okuryazarlığı eğitimlerinde aslında büyük verinin, algoritmaların, sosyal medya mimarisinin toplumsal adalet için nasıl kullanılacağına dair bir takım alanlar yaratmak esasımız. Yani yola çıkış motivasyonumuz, gayemiz olmalı ve bu mümkün. Bunun dışına çıkmak mümkün değil belki sosyal medyanın bizi kapsadığı şekliyle, ama bunun içinden bir takım alanlar açmak mümkün. Bu da ancak eleştirel yaklaşımla söz konusu olur. Bir not daha önemsediğim, söylemek istiyorum bu önümüzdeki infodemirleri engellemek için bu soruyla ilgili olarak. Ben daha çok interdisipliner araştırma ekiplerinin kurulmasını, farklı alanlarda çalışan araştırmacılarının bilgisayar mühendisliğinden antropologlara, siyaset bilimcilerden işte iletişimcilere ortaklaşarak bir araya gelerek daha bütünsel bir yaklaşımla konuyu ele almaları gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun da sadece akademiye hapsolmaması gerektiğini, farklı kurumlarla dirsek temasları içerisinde bulunulması gerektiğini, belki buralardan yola çıkarak bu eğitim programlarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bulabildiğim, kendi etki alanımız içinde bulabildiğim en kıymetli çıkışlar benim açımdan bunlar.